hiçbir rakibinizdeki hiçbir oyuncudan korkmuyor olmak çok önemli. Onların sizden daha iyi olduğunu bilmenize rağmen sahaya en iyi oyuncu benim diye çıkmak, biz bunları yeneriz diye inanarak çıkmak gerçekten sizin için 1-0 önde başlamak karşılaşmaya. Tam tersi bu takım çok büyük takım, işte çok iyi oyuncular var, işte Messi var, Ronaldo var diye çıktığınızda belki kazanabileceğiniz maçları kaybedebilirsiniz. O inanmışlık çok önemli. Yani inanma kısmı, kendinizi canı gönülden motive etme kısmı, çok samimi söylüyorum, bazen yetenekten çok çalışmanın bile üstünde olabiliyor. Bununla aslında başa çıkmanın, kendimizde o özgüvene sahip olmanın en önemli yollarından bir tanesi Okey. Enes ne sormuşlar? Cevap ver. Kardeşim. Hadi lan. İletişimle ilgili bir konu videosu çekebilir misiniz? Tamam. Heyecanlı, stresi nasıl kontrol edebiliriz? O kadar mı? Okey. Ya iş hayatında falan değil mi? Toplantıda, orada, burada. Güzel soru. Cevaplayalım. Naçizane dilimiz döndüğünce. Herkese merhaba. Kolay Değil'e hoş geldiniz. Ben evinizin YouTuber, TikToker ve yeni sosyal medya fenomeni Mustafa Namoğlu. Şaka bir yana bugün sizlerden Discord üzerinden gelen bir soruyu naçizane anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Soru yazdık ama hani belki ya da duymuşsunuzdur. İşte özellikle iş hayatında iletişim kurarken insanlarla, toplantılarda veya kritik görüşmelerde stres faktörünü nasıl ayarlıyoruz? Nasıl işte heyecanımızı yönetebiliyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Bununla başa çıkma yolları vesaire neler? Şimdi şöyle, ister iş hayatında, ister diğer işte iş hayatın diğer ne gülüyorsun oğlum? Diğer Tamam. İster iş hayatında, istersek gündelik hayatımızda, sosyal hayatımızda çoğu kez aslında bir yere girerken, ne bileyim ilk defa bir şey yaparken çekiniyoruz, korkuyoruz. Bununla aslında başa çıkmanın ve kendimizde o özgüvene sahip olmanın en önemli yollarından bir tanesi ne yapıyorsak yapalım, o konuda aslında yeterince bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmaya önem göstermek. Şimdi tecrübe belki zamanla olabilecek bir şey, hemen olabilecek bir şey değil ama burada işin o bilgi tarafındaki açığı çok hızlı kapatabiliriz. Ne kadar bilmezsek o kadar korkarız, ne kadar bilirsek arkadaşlar o kadar olaya hakim oluruz ve o kadar çok daha özgüvenli bir şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Şimdi insanlar ne zaman ait olmadığı bir dünya ile ilgili veya bilmediği bir konuyla ilgili konuşmaya veya yani davranmaya başladığı zaman, ne denir ona, hani mış gibi yapmaya başladığı zaman, o zaman işte tereddüt etmeye, bir şeyleri saklama refleksine girmeye başlıyor. Bu da tereddütleri doğuruyor ve toplantılar ya da görüşmeler esnasında işte bize gereksiz bir heyecan, panik ya da stres yaratabiliyor. Karşı taraf ne zaman bu stresi anlarsa veya paniklediğimizi anlarsa aslında orada da bir güvensizlik durumu oluşabiliyor ve aslında çok kolay masadan istediğimizi alarak kalkabileceğimiz toplantılarda istediklerimizi belki tamamını, belki bir kısmını masada bırakarak karşı tarafta kötü bir intiba uyandırarak aslında kalkmış oluyoruz. Burada aslında sporda da var bu. Hani bir maçta böyle özgüvenli şekilde oynamakla ilgili en kritik şeylerden biri sahaya bir kere antrenmanlı çıkmak arkadaşlar. Antrenmanlı çıktıktan sonra da sahaya çıktığınızda hiçbir rakibinizdeki hiçbir oyuncudan korkmuyor olmak çok önemli. Onların sizden daha iyi olduğunu bilmenize rağmen sahaya bu sahadaki en iyi oyuncu benim diye çıkmak, biz bunları yeneriz diye inanarak çıkmak gerçekten sizin için 1-0 önde başlamak karşılaşmaya. Tam tersi, ya işte bu takım çok büyük takım, işte çok iyi oyuncular var, işte Messi var, Ronaldo var diye çıktığınızda belki kazanabileceğiniz maçları kaybedebilirsiniz. O inanmışlık çok önemli. Yani inanma kısmı, canı gönülden inanma kısmı, kendinizi canı gönülden motive etme kısmı, çok samimi söylüyorum, bazen yetenekten veya o çok çalışmanın bile önünde ve üstünde olabiliyor. Bunu tabii ki şunun için söylemiyorum. Yani biz burada
çok çalışmayı, antrenman yapmayı, iyi hazırlanmayı küçümsemek ya da önemsiz ya da değersiz kılmak için söylemiyorum dediklerimi. Ama bunların yanına muhakkak o inanmışlığı koymak lazım. Sahaya, maça veya o toplantıya her zaman güçlü olan taraf biziz. Biz bu maçı kazanacağız diye çıkmanızda fayda var. Bunu yaptığınız zaman karşı taraf da sizin bu duruşunuzdan etkileniyor. Tabii bunun altını gerçekten doldurabilirseniz, gerçekten hazırlıklıysanız, gerçekten o süreçleri tekrar tekrar deneyimlemişseniz ki buna da işte o işin tecrübe kısmı diyoruz, işiniz bir nebze kolaylaşacak. Ya şu geyinizi sonra yapabilir misiniz rica etsem? Ünlü bir YouTuber'ız burada biz, TikToker'ız. Burada aslında gerçekten yanlış anlamayın lütfen. Amacım böyle gereksiz bir özgüveni böyle pompalamak, insanları böyle bir gaza getirmek değil. Ama bazen de şunu görüyorsunuz, çok iyi antrenman topçusunun, yani sürekli çok çalışan kişinin sahaya çıktığı zaman çok başarısız olduğunu, tereddüt ettiğini görüyorsunuz. O aslında kendine inanmadığı, kendine yeterince güvenmediği veya kendiyle beraber takımına güvenmediği için bu sonuçların çıktığını fark ediyorsunuz. Bu çok yazık bir şey. Yani ciddi anlamda potansiyelimizi harcıyor oluyoruz. Tekrar söylüyorum, sahaya çıkarken yani bir toplantıya girerken de şunu da aslında araya ekleyeyim. Hani yanlış da anlaşılmasın, özellikle tecrübesiz arkadaşlarımız için. Yani bu mesela örneğin bir mülakata gidiyorsunuz, bir yerde iş görüşmesi yapacaksınız. Böyle görüşmede işte çok artist bir şekilde durayım, ben havalı konuşayım. Ya aslında işte düşünmüyorum, çok da önemli değil ya, çok da acelem yok gibi gereksiz cümleleri kurun diye söylemiyorum arkadaşlar. O saygıyı, o mütevazi duruşu, o güzel intibayı kesinlikle bırakmak zorundayız. Yani bu ayrı bir konu ama karşı tarafa şunu da vermeniz gerekiyor. Ben sizin bulabileceğiniz en iyi adaylardan bir tanesiyim. Ve beni kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü ben çok iyiyim aslında. Çok da potansiyelim varı inandırmanız gerekiyor. Anlattıklarınızla, söyleyiş tarzınızla ve bütünüyle, anlatabiliyor muyum? Bazen de çünkü şunu görebiliyorsun. Böyle bazı insanlar bir şekilde toplantılarda kendini gereğinden fazla hazırlıyor veya motive ediyor. Ki bunu en son biz Türk milli takımında şu bizim çocuklar davasında gördük, yani Avrupa Şampiyonası'nda. Hani o kadar çok Avrupa Şampiyonası'na giden yolda hani fena da geçmedi elemeler ama o kadar çok bizim çocuklar dedik. Avrupa'daki en iyi savunma bizde dedik. Şunu dedik, bunu dedik ki ya bizimkiler gerçekten kendini bir şey zannetmeye başladı ve gereksiz bir özgüven pompaladık ve maçlara bence fiziksel ve mental olarak yeterli hazırlığı yapmıyor hale geldik. Yani zaten şöyle bir duruma geldi. Ya zaten biz bu Avrupa Şampiyonası'nda bir şeyler yaparız ya. Koca bir ülke arkamızda, tüm Avrupa bizi konuşuyor şu an gibi böyle bir yersiz özgüven geldi. Bunu özellikle yani işe başlayacak yeni mezun insanlar şeyde yapabiliyor. İşte iyi bir okuldan mezunsa böyle yine birileri onları dolduruşa getirebiliyor. Sen zaten çok iyi bir okuldan mezunsun, sen zaten bölüm birincisisin falan filan diye gereksiz bir özgüven yaratıyor ve o insanlar görüşmelerde böyle özgüvenin aslında biraz bile değil, bayağı üstünde böyle bir nasıl söyleyeyim, gereksiz ve saygısızca bir tavrın içine kendisini sürüklüyor ve çok kötü bir intiba yaratıyor etrafında. Benim son olarak aslında burada ekleyeceğim konulardan biri, ben nasıl yaklaştığımı söyleyeyim iş hayatında. Ben gerçekten bir toplantıya da biriyle görüşeceğim zaman karşı tarafı mümkün olduğunca araştırıp karşı tarafın böyle güçlü olduğu yerlere, yaptığı şeylere hakim olmaya çalışıyorum. Bu hem ortak nokta bulmak için faydalı hem de karşı tarafa gerektiği değeri ve gerektiği saygıyı göstermek için kritik. Bazen benim başıma şu çok geliyor. Böyle biriyle ilk defa tanışırken görüşme yapacağız. Mesela sallamıyor beni o kadar. İşte ne bileyim, görüşmenin başında böyle hareketlerinden anlıyorsun yani. Böyle daha saygısızca, daha böyle seni küçük gören bir şekilde sana davranmaya başlıyor. Sonra konuşmanın devamında zaten ben kibarca ona hani haddini bildiriyorum yani. Hani hikayenin öyle olmadığı, işlerin böyle yürüdüğü, işte
işte bizim zamanında şunu yaptığımızı, bunu yaptığımızı, bu sonuçları elde ettiğimizi ve oradan sonra karşıdaki şey oluyor. Aa orada mı siz yapmıştınız? Aa onun da mı kurucusu sizdiniz? Aa bu da mı falan deyince bu sefer toplantının ortasında karşı tarafın böyle saygı seviyesinin çok daha fazla arttığını ve sizinle böyle daha fazla görüşmek istediğini, daha yakın ilişkiler kurmak istediğini görüyorsunuz. Toplantı biterken zaten şey diyor çoğu zaman. Ya çok iyi oldu tanıştığımız, işte ne zaman bir daha görüşelim, ne yapalım, işte şununla tanıştırabilir misiniz falan gibi. Şimdi başıma çok geliyor arkadaşlar bu. Hani çok da mütevazi olmayacağım, böyle insan tipi çok. O yüzden maalesef o hazırlıksız gelen insanlar çok olabiliyor size. Sizin ne yaptığınızı tam olarak bilmeyen, siz belki gençsiniz diye sizi küçümseyen. Ama çok şey yapmayın. Hani toplantılar böyle başlarsa veya görüşmelerde bunu çok kafaya takmayın, paniklemeyin, gereksiz stres yaratmayın kendinizde. Sakin kalın ve kibarca hani yaptıklarınızla, bildiklerinizle karşı tarafın saygısını kazanmaya çalışın. Gönül ister ki o sizi çok öncesinden hani araştırsın ve belki size hak ettiğiniz saygıyı önden duysun ama yine biz iş hayatında hani o yüzden kolay değil diyoruz. Eğer o saygıyı bir şekilde karşı taraf size göstermiyorsa bunu kazanmak da bizim sorumluluğumuz arkadaşlar. Hani hep söylüyorum ya, iş yerinde de öyle. Hani ben CEO'yum demek de olmuyor yani. Ben şuyum buyum. Gerçekten bunu kanıtlaman ve herkesin saygısını kazanmak zorundasın. Şirketin kurucusu olabilirsin, sahibi olabilirsin, CEO, fark etmez ne yaptın. Yani biz birilerinin sevgisini, saygısını kazanmak zorundayız. Ben şöyleyim, beni saymak zorundalar diye bir kaydı kesinlikle yok arkadaşlar. Zaten siz bir altını dolduruyorsanız konunun, emin olun hani su yolunu bulacaktır. Gerektiğiniz saygı, sevgi ve takdiri göreceksinizdir. İster bu iş yaptığınız insanlarla olur, isterseniz beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınızla olur. Bir şekilde zaten günler geçince, bir şekilde süreç ilerlediğinde her taş yerine oturuyor arkadaşlar. Umarım bölüm faydalı olmuştur. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz diğer şeyleri lütfen yorumlara yazın. Eğer Discord sunucumuza hala girmediyseniz girip siz de öneri konularınızda bulunabilirsiniz ve sizin sorduğunuz konuları naçizane anlatmaya çalışırız. Dediğim gibi hani ben kendi tecrübelerimi paylaşıyorum burada. Bu doğrudur, bu yanlıştır. İşte bak böyle yaparsan kesin şey olur gibi demiyorum. Hani ben denediğim, gerçekten fayda gördüğüm şeyleri söylüyorum. Konunun belki ortasına işte sonuna ilerleten birileri de varsa tekrar altını çiziyorum. Maça başlarken kendine güvenmek çok önemli. Sahada hiçbir oyuncunun aslında senden daha iyi olmadığını, hepimizin insan olduğunu, aslında eşit seviyede olduğunu düşünerek başlamak çok önemli. Bir de bunun altını doldurursanız yeteri kadar antrenman ve inançla her şey başarılabiliyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şey gibi oldu. Neydi lan işte Sarıgül. Mustafa Sarıgül. Saçma saçma videolar atıyor ya böyle yürüyor.